Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şu an sıcak bir Orlando gününden karşılıyorum. Hava gerçekten bir yağışlı ya da çok sıcak oluyor. Özellikle yazın buralarda çok yaşamanızı tavsiye etmem. Buraları kışın çok daha güzel. Öncelikle şimdi Tesla'ya bir update yaptım. Şöyle bir spoiler taktım. Hatta şunu çıkarmayı unutmuşum. Oha, günlerdir bu kalmış. Spoiler'ı sabitleştirici koymuştum. Yani şöyle bir şey var. Bence arabanın havasını değiştirdi arkadaşlar. Birazcık daha agresif durdu. Biraz soft duruyordu. O yüzden bunun şu an duruşunu beğendim. İlgilenenler varsa aşağı linkini bırakırım. evbase.com diye bir site var. Oradan aldım. Okan koduyla beraber indirimli şekilde bakabilirsiniz. Ben duruşundan, görüntüsünden gayet memnun kaldım. Şöyle ne düşünüyorsunuz? Yazarsınız. Şimdi arkadaşlar bu videoyu bu arada Türkçe çekiyorum. Geçen yapmış olduğum videoda İngilizce konuştuğum için bayağı bir linçlendim. Aslında ben biraz da sizler için sevilmiştim. Hani sonuçta siz de beni burada izliyorsunuz. İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz. Herhalde böyle bir video size yardımcı olabilir diye düşünerek çektim. Ama komple İngilizce konuşunca herhalde Türk takipçilerini sallamıyorsun havası oldu. O yüzden dedim bu kanalı sadece Türkçe tutayım ya da böyle yabancı konuklar aldığımda sadece onlarla İngilizce konuşayım dedim. Yani ayrı bir İngilizce için de belki bir ileride bir kanal açarım sadece İngilizce olarak orada konuşurum ama amacım sizlere Türkiye'de en azından bu şekilde uygulamalara çok fazla para vermeden benim kanalımdan altyazılı şekilde ne kadar da AI generate yapsa da birazcık da İngilizcenize katkıda bulunmakta arkadaşlar ama bilmiyorum, demek ki güzel bir şey düşünmemişim. Çünkü gelen tepkiler biraz düşündürdü beni. Ben iyi bir şey yaptığımı düşünüyordum sizler için. Genellemeye vurduğumuz zaman o çok da iyi olmadı ama gerçekten İngilizce çektiğim için mutlu olan arkadaşlar da vardı ama her neyse, o yüzden yani bu kanalı biraz da Türkçe tutacağım. Artık Türkçe içeriklere devam edeceğiz. İngilizce altyazı olacak. Şimdi arkadaşlar ben yine eve gidiyorum. Ev neredeyse bitti bitecek. Bir bakayım ne oluyor. Yerleri falan değiştirmişler. Onlara bakacağız. Yoldayken de sizlere yatırım planlarım hakkında konuşacağım. Yani yatırım olarak nerelere yatırım yapıyorum, neler yapmıyorum, bunları göreceksiniz. Ve yanımızda Turan var. Turan baba. Ne yapıyorsun baba? Kanka ne haber? İyidir, nasıl gidiyor? Aynen. En son eve taşındığımda seni görmüşlerdi. Evet. Şimdi yakın zamanda da çıkıyorum. Eve bakmaya gideceğiz. Evet, beraber gideceğiz. Şimdi bakacağız. Evet, İnşallah. şu arkamdaki evde Turan'ın evi arkadaşlar. Çok güzel bir evde oturuyor. Güle güle otursun. Sağ olsun beni de burada misafir etti. Sağ olasın. Ne demek, her zaman. Şimdi de yavaş yavaş gitme zamanı da geliyor. Bana alıştı bu ama artık özlersin herhalde beni. Aynen, Sabah kalktığında aynen. Haşlanmış yumurtalarımı. Tabii. Bundan sonra senin yanına geleceğim zaten o yumurtalı falan yemeye. Arkadaşlar her sabah bu adama haşlanmış yumurta yedirdim ve hiç de hayır demedi. Vallahi kendisine tebrik ediyorum yani. Bana 5 tane Okan'a. Tabii cüssesinden dolayı. Domates, salatalık. Şimdi senin de yatırım planların vardır abi. Evet, Sen de uzun evet. zamandır Amerika'da yaşıyorsun. Bir de biliyorum sen yatırımlarını Türkiye kısmında da kullandın. Evet. Şimdi yavaş yavaş arabaya gidelim. Zaten Tesla'nın da şarj etmem gerekiyor arkadaşlar. Şarjı azaldı. Şarj istasyonundayken de konuşuruz sizlere. Şimdi arabayı şarj edelim. Tesla'dayım. 250 Watt'a kadar şarj ediyormuş. İstasyon şu şekilde. Şunu alıyorum. Geliyorum şuraya. Şu tuş var. Tuşa basıyorsun. Açıl susam açıl. Takıyorsun abi. 25 dakika sonra %80'e kadar hemen şarj olacak. Tesla şu an şarjda arkadaşlar. 25 dakika sonra 235 mil gidecek kadar bataryası olacak. Yani aşağı yukarı 25-30 dakikada şarj oluyor. Ben normalde hani sürekli sıfır şarja gelmiyorum. Ben bunun 240-245 falan oluyor herhalde böyle. Yüzlersen %100'de 260 mil falan gidiyor bu araba. Onu 25 dolara falan fullliyorsunuz arkadaşlar Supercharge'da. Ama evde şarj ederseniz de 13-14 dolara falan, 13-14-15 dolar aralığına evde de komple şarj edebiliyorsunuz. Yani neredeyse yarı yarıya kadar fark var. O yüzden Tesla alacak arkadaşlar, evleri varsa kendilerine ait bir istasyon kurdurabiliyorlarsa çok mantıklı. Ama onun dışında hani Supercharge sürekli etmek, hani hibrit alsan çok daha mantıklı bence Supercharge'larda sürüneceğine. Her neyse, şimdi yatırımdan konuşuyorduk. Hani çoğu mesaj geliyor bana, abi hani çalışıyorsun, ediyorsun, hani çok fazla para da harcamıyorsun gördüğüm kadarıyla diyorlar ama arabalara çok para gitti. Onu da konuşacağız size. Hani yatırım olarak ne yapıyorsun? Kripto mu alıyorsun? Stok mu alıyorsun? Bu tarz sorular geliyordu. Benim şu an aklımda olan yatırım planlarından bahsedeceğim sizlere. Onun sonrasında Turan da bahsedecek. Sonuçta ikimiz de Amerika'da yaşayan iki Türk'üz ve ikimiz de IT işi yapıyoruz. Hani baktığınız zaman böyle Amerika'da yaşayan hani genç birisi bu şekilde profesyonel bir iş yaparak 30 yaşından sonra nasıl yatırımlar yapıyor? Bunlar gerçeğe dönüşüyor mu? Bunun hakkında bir video aslında şimdi yapacağımız.
Şimdi arkadaşlar ben yatırımı aslında çok fazla stok markete yapmıyorum ya da kriptoya yapmıyorum. Niye yapmıyorum? Çünkü hani özellikle kripto zıplıyor, azalıyor, ediyor. Sürekli takipteyim bu arada. Biraz önce 250 dolar yaptım biliyor musun evde? Birini sattım. Aha. 52'den 53'ten almıştım. Geçen çok Bitcoin iyi. Düştü. Şimdi 63 oldu. 1500 dolarlık almıştım. O da 1750 dolar falan oldu. Sattım hemen 250 dolar. Hani böyle çok büyük rakamlar girmiyorum. Genelde hani kendimi safe spot'ta tutuyorum. O yüzden benim kripto çok yatırımım yok. Zaten stok markette eksideyim arkadaşlar. Yani orada kârda değil daha çok zarardayım. O yüzden bir düşündürdü beni. Çünkü bu tarz işleri yaptığınız zaman sürekli takip etmeniz gerekiyor. Ya da alacaksınız sürekli. Uzun vadede alacaksınız. Her sene borsa yükseliyor zaten. O furyayı yakalayacaksınız ya da. Ben birazcık da hani o taraftayım. Çünkü ben işim gücüm var. Çok yoğunum. O zamanlar içerisinde böyle zırt pırt takip edemiyorum arkadaşlar. Bir de çok hoşuma da gitmiyor. Sürekli uygulamaya kaç oldu, kaç etti. Yani biraz stres oluyorum. O yüzden stres hayatımda çok istemiyorum. Hani stres yapmayacağım bir yatırım olsun istedim. O da genelde işte baktığınız zaman real estate yani emlak yatırımları oluyor. Ben ilk önce kendi yatırımları anlatayım. Sonra sen konuş bro. Biliyorsunuz Türkiye'ye gittiğim zaman Soramazsın diye bir kanal vardı. Beni davet ettiler orada sorular ve orada yıl sonuna kadar hedefim 10 ev demiştim sizlere. Ama o hedefi tabii şu an tutturamadım. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Yatırımları şöyle yaptık. Evimi yeniledim vesaire. Oraları hani bayağı bir para gitti, keş para. O yüzden 10 tane ev almaktansa şu an yaşadığım evi güzelleştirip güzel bir evde yaşama kararı aldım. Bir de roommate olmadan tek başıma yaşama kararı aldım. Hani bu tabii ki beni birazcık yavaşlattı. Çünkü biliyorsunuz eskiden 4-5 adamla yaşıyordum. Hani mortgage vermiyordum. Hatta biraz üzerine para kalıyordu. Hani ben bu şekilde bir hareket ettim. Zaten 5 sene boyunca hani sürekli para save'ledim. Ben neredeyse eve hiç ödeme yapmadım arkadaşlar. Sağ olsun oda arkadaşları odaları kiraladığı için. Bu güzel bir yöntemdi benim için. Bu her zaman aklımdaydı. Her zaman size de tavsiye ederim. Ama tabii kendi eviniz olunca sonuçta ödeme sizin evinize gittiği için benim için daha iyi oldu. Ev değerlendi vesaire. Yine ben emlaktan devam etmek istiyorum. Ama şu an Florida bölgesinde hani bir ev alayım, kiraya vereyim dediğiniz zaman sizi çok kurtarmıyor arkadaşlar. O yüzden büyük ihtimal yapacağım yatırımlar Florida genelinde değil, Amerika'nın birazcık daha iç kısımlarında. İşte bu Kentucky olur, Alabama olur, ne bileyim Detroit'e doğru olan bir alan olabilir. Şimdi hemen yandaki istasyona gittim, taktım arkadaşlar. Bazen böyle saçma bir şekilde bakın hata verebiliyor. Hani sizlere dediğim gibi yani ev alıp onu kiralama muhabbeti var şu an aklımda. Uzun zamandır düşünüyorum. Yani bir senedir aklımda bu mevzu. Hatta partner olacaktık. Başka birisiyle birlikte çalışacaktık. Daha sonrasında işte bir karar değişikliği oldu vesaire. Benim hep aklımdaydı ama çünkü şöyle arkadaşlar, evi devlete kiralıyorsunuz. Düşük bütçeli insanların olduğu bir program. Affordable Housing olarak geçiyor Amerika'da. Öyle bir program duydum. Araştırıyorum bir senedir. Hani şu an contractor'larla falan da konuşuyorum. Hani property manager'larla falan da konuşuyorum. Ne kadar yatırsak, ne kadar kar bırakıyor, bunun maintenance muhabbeti ne? Hani eve koyduğunuz tenantları, yani eve kiraladığınız insanlar nasıl insanlar, bunları hani bir background check yapılması gerekiyor. Çünkü sonuçta evini herkes alamazsınız. Sıkıntılı tipleri almak istemezsiniz. O yüzden hani iyi bir property manager bulmanız lazım vesaire. Bunlar üstünde çalışıyorum şu an. Yani aynı zamanda real estate'in yanında da yakın zamanda Amazon'da satış yapmaya başlayacağım. Sakız işine giriyorum arkadaşlar. Bu da şimdiden duyurayım. Ama ürün çıktığı zaman sizlere bunun duyurusunu yapacağım. Jawline için bir sakız geliştirdim. Birazcık sert bir sakız. Normal sakızın 15 kat daha sertliğinde. Hani buradaki kasları daha çok geliştiriyor. Hani gıdınız varsa mesela gıdıyı önlüyor. Çünkü orada sürekli sirkülasyon oluyor. Yani onun öyle bir güzel bir sakız çıkarmayı düşünüyorum Amazon'da. Bir de marketing araştırması yaptım. Tutacağını düşünüyorum. Böyle kendi bir markamı da yarattım. Şimdi komple Amazon'da online olmadan duyurmak da istemiyorum. Sadece kısa bir çıtlatayım. Hani bir online business kısmı var. Hem real estate kısmı var. Onun dışında da çok da bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Hani yatırım olarak yani birazcık da biriktiriyorum. Şu an deviri biraz da kötüye gidiyor. Cebimde cash olmasını da istiyorum. O yüzden hani güzel, mantıklı şeylere yatırmak istiyorum. Şu zamana kadar işte tabii benim hani YouTube kanalım var. O yüzden birazcık da yatırım olarak da atıyorum. M8 aldık, GT aldık. Bunlarla güzel Reels'lar çektiğim, TikTok'lar yaptım, takipçi kazandım. Bunlar da bir yandan iyi bir yatırım mıydı? Tartışılır tabii. Çünkü hep yaptığım her arabadan zarar ettim ama aynı zamanda da aynı şekilde takipçi de kazandım.
Ama benim yerimde başkası olsaydı, tabii hani YouTube kanalı bir geliri olmadan da bu tarz arabalara girip zarar etseydi onlara daha çok koyardı diye düşünüyorum. O yüzden ben hani zarar ettim olarak da düşünmüyorum o konuda. Çünkü bana çok faydası oldu sosyal medya kısmında bu arabaların. Her neyse, yani benim yatırım aşağı yukarı böyle arkadaşlar. Çok bir şey yatıramadım daha, sadece aklımda planlıyorum. Hani ne kadar cash ile girsem şu an bu ev alma işlerine. Birazcık da bekliyorum çünkü burada büyük bir enflasyon var. Hani elimdeki parayı da komple bir yere yatırmak da istemiyorum. O yüzden şu an beklemedeyim. Sadece araştırıyorum neler yapılabilir, neler yapılamaz bu emlak kısmında. Ama yan kısımda da dediğim gibi Amazon'da yakın zamanda satışa başlayacağım. Hatta kendi sitemde de olacak bu sakız satışı ya da Walmart gibi diğer marketlere de geçmek istiyorum. Hatta olabilirse de Türkiye'de sakız üreten bir üretici bulabilirsem şekersiz sakız diyeyim. Çünkü çoğu konuştuğum Türkiye'deki üreticiler şekerli şekilde üretiyor. Ben de daha çok sporculara hitap etmek istiyorum bu sakızla. Özellikle şekersiz olması benim için önemli. Eğer sizin de tanıdığınız varsa Türkiye'de sakız üreten şekersiz şekilde, hani sert sakız üretebilen böyle normal sakızın yanında bana haber verebilirsiniz. Aşağı e-mail adresimi yazarım. Benim yatırımlar böyle. Şimdi Turan Baba'ya geçelim. Baba anlat. Şimdi ben de çalıştığım şirket gereği kripto alamıyorum. Çünkü şirketin politikası çalışanlar hiçbirine kripto vermiyor. O yüzden yani kriptoda ben pesim. Ama aklımda şu an yine bende de bir Amazon şeyi var, ürünü var. Türkiye'den getirtmeyi, Antakyalıyım. Antakya'dan direkt bir getirmek istiyorum bu ürünü. Hı hı. Onu Amazon'da ya da Walmart'ta ya da eBay'de ya da Etsy.com'da satma gibi bir planım vardı. Zaten sana anlatmıştım bunu da. Hı hı. Onun dışında ilerleyen zamanlarda fast food bir restoran ya da bir böyle ne bileyim bir mekan açmayı düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey, insanlar yemek zorunda ve herhangi bir recession ya da yani bir ekonomik kriz sırasında yani insanlar ucuz yemeğe doğru atılım yaparlar. Öyle değil mi yani? Tabii Sonuçta canım, insanlar tabii. pahalı yemeklerden kaçar ya da daha yani... Ya şu an zaten benim biliyorsun Mercedes'te 3 aydır satılmıyor. İnsanlar Evet. şu an lüksten kaçıyor arkadaşlar. Herkes parasını Kesinlikle. koruyor. O yüzden zaten ticaret ilerlemiyor. Bayağı bildiğiniz şu an Amerika'da hiç konuşulmayan bir enflasyon var yani. Kesinlikle. Zaten kriz dönemlerinde ya Burger King'tir, McDonald's'tır, işte bu tarz restoranlar çok para yaparlar. Evet. İnanılmaz kar elde ederler. Çünkü insanlar oraya doğru kaçarlar. Ben de öyle bir şey var aslında aklımda ama tabii ki bunun için tek başıma yapamam. Hani buna bir ekip lazım. İşte mutfağından sağına soluna kadar, her şeyine kadar. Hı hı. O yüzden öyle bir şey var aklımda. Real estate için de aslında real estate de mantıklı ama ona da güzel bir cash'le girmeniz lazım gibi. Çünkü mortgage aldığınız evlerden çok büyük bir kar gelmez şu an, çünkü interest rate'ler çok yüksek. O yüzden Cash lazım. tabii öyle ya, bir çiçekle de bahar gelmez. Bir tane iki tane evle de onu döndüremezsiniz. O yüzden ona yani bir 6-7 tane 10'a kadar bir apartman dairesi, kondo olabilir. Onları alabilirsin. O da sana ömrün sonuna kadar çok güzel bir kar getirebilir. O da aklımda var ama şimdilik o Amazon ürününe ve biraz da para save etmeye odakladım kendimi. Çünkü çok belirsiz şu an ekonomi Amerika'da. O yüzden herkesin cebinde cash olmak zorunda gibi zamanlarda. Evet kesinlikle. Yani uzun zamandır bir kriz bekleniyor. O krizde yani aslında var, geldi ama konuşulmuyor sadece. Ama herkes şu an Amerika'da, tabii siz şimdi izliyorsunuz, ulan Amerika'dasınız, gelin Türkiye'ye bir görün burayı falan diyorsunuzdur ama şimdi ben 6 yıldır buradayım. Ben 6 yıl ilk geldiğim zamanlar hani çok daha uygun bir şekilde kira bulabiliyordum, araba alabiliyordum. Yani markete gittiğim zaman $100'la yani benim 2 haftalık neredeyse yeme içme masrafım karşılanıyordu arkadaşlar. Şimdi $100'la markete gidiyorum. Yani bir haftalık anca alıyorum ya da almıyorum. Gerçekten neredeyse yarı yarıya fark etti burada da. O yüzden burada da işler mükemmel gitmiyor. Size güzel haberler vermek isterdim ama yani burada da herkes ulan ne yapalım, ne edelim. Benim bütün arkadaşlarım şu an herkes aynı şekilde. Mesela şimdi biz IT sektöründe de çalışıyoruz. Burada yani sadece IT değil ama Amerika'daki neredeyse bütün iş kollarında bir eleman çıkartma. Tesla'yı da biliyorsunuz, geçenlerde haberleri de çıktı. 13.000 tane adam çıkardılar diye biliyorum ben Kaliforniya'da. Intel 40.000 kişi çıkardı. İşlemci Evet. üreten şirket. Yani bu sadece IT olarak da anlamayın, yani Amerika'da genel olarak şu an çok fazla işçi çıkarılıyor. İşte çalışan insanlar stres oluyor. Ulan yarın beni çıkartacaklar mı, çıkartmayacaklar mı? Hani o yüzden insanlar parasını da o yüzden de harcamıyor. Çünkü layoff'lar çok yüksek.
Yani bu yüzden ben de düşündüm ki abi ben şimdi bu tarz yok layoff'udur, yok Covid'idir, o sudur, bu sudur. Kesinlikle. Bunlarla muhatap olmayacağım bir iş kolu Belirsizlik. geliştirmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden aslında böyle bir, sen dedin ya mesela restoran açtığım zaman özellikle ucuz olduğu zaman insanlar yemek yemek zorunda. Tabii kesinlikle. Aynı şekilde bu insanların da bir barınma ihtiyacı var. Tabii ki öyle. Kesinlikle öyle. Yani insanlar barınmak ve yemek yemek zorunda ama onun dışında lüks arabaya binmek zorunda değilsin. Yani lüks yerde yemek yemek zorunda değilsin ya da lüks kıyafetler almak zorunda değilsin ama insan temel gereksinimi olarak barınma ve yeme içme kesinlikle olmazsa olmazı. O yüzden bu gibi durumlarda en ucuz şekilde insanlar kendilerini yani seyredecek yerlere gitmek isterler. Tabii tabii. O yüzden öyle bir. Çünkü şu an belirsizlik var Amerika'da da yani seçime kadar bir belirsizlik var. Büyük şirketler de bilmiyorlar ne olup ne olmayacağını. Yani anlayacağınız arkadaşlar burada da işler çok iyi gitmiyor. Bakalım ne olacak, ne gidecek bunu birlikte göreceğiz. Benim yatırım planlarım aşağı yukarı bu şekilde. Birazcık daha cash toplayıp, birazcık daha araştırmalarımı hızlandırıp, daha fazla insanla görüşüp, daha fazla bilgi alıp, ben birazcık daha dediğim gibi real estate tarafına, hani ev alıp uygun bir fiyata onu yenileyip satmak değil de daha çok devlete kiralama taraftarıyım ben. Yani her ay ben cash flow yaratmak istiyorum. Mesela her ayın birinde benim bankama $5.000 girsin abi, $10.000 girsin. Yani böyle bir şey olduğu zaman yok işten mi çıkartılacağım, yok dünyada Covid mi patladı, ne bileyim yani saçma bir sürü iş oluyor. Onlarla hiç muhatap olmak istemiyorum. Bu tabii benim uzun süreli yatırım planım. Hani tabii kısa zamanda siz daha fazla para kazanmak istiyorsanız hani business yapmalısınız. Keza ben yan taraftan da business da yapacağım dediğim gibi sizlere. Yani bu şekilde durmak yok bizde. Bir şeyler araştırıp Amerika'da kendimizi hala geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yani hustle mentality hala devam ediyor bende. Şimdi neredeyse 10 dakikamız kaldı. Bu şarj olduktan sonra bir gidelim size evin son halini göstereyim. Dediğim gibi yerleri yaptılar. Onun dışında boyalar bitti. Evin dışı boyandı. Sizlere bunları kısaca gösterip videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi evin önündeyim. Arabayı koydum. Arabaya ben bir şarjı takayım. Biz sağa sola giderken şarj olsun. Bu arada biraz önce $14 tuttu. $24 tutmadı. $24 %100 şarj edersem ve sıfırdan %100'e çıkarsa tutuyor. Ama %80 yapıyorsam zaten şarjım biraz da vardı. Yani %10 kadar vardı. Keşke daha yakın park edeydim. Açıl susam açıl. Biz evi gezerken bu şarj olsun. Şimdi burada kapı boyandı. Bu kapıyı görüyorsunuz eskiden maviydi. Hadi bakalım. Ben şu an evin yeni halini hiç görmedim arkadaşlar. Yeni hali dediğim flooringin değişmiş şekilde. Hep birlikte görelim. Bak şimdi bakacağım. Merak ettim. Nasıl oldu? Oo, bambaşka olmuş ha. Yerler harbi LVP olmuş. Aa, burada da şeyler gelmiş. Kabinetler gelmiş arkadaşlar. Bu kabinetler özel kabinetler. Custom. O yüzden zaten çok zaman geçti. Bunların shipping olması, edilmesi. Onları buraya yapacaklar. Buraya daha takmamışlar. Burası boydan boya arkadaşlar. Şuradan tavana kadar böyle küçük küçük böyle tahtalar olacak uzun uzun. Yani burası bitti. Burası artık böyle cam. Buraya böyle bir cam taktırdım. Bence gayet güzel gözüküyor. Bir ışıklandırma yapabiliriz. Evet aynen buraya ışıklandırma yapılacak. Sensörlü. Ondan sonra buralara en son geldiğim zaman şeydi. Burayı da şey yapmışlar. LVP yapmışlar. Güzel olmuş. Benim odaya gidelim. Benim odada çok bir şey yok ama şöyle bir geçelim. Benim odanın da LVP yaptırmıştım bir sene önce. Onu çıkarmışlar, yenisini koymuşlar. Yani artık benim odamın yeriyle mutfak falan hepsi aynı olmuş. Sonra buraya ışık olacak mesela buraya şöyle. Bu da arkadaşlar benim lavabo şu an hala çalışılıyor. O yüzden bozmadım. Işıklar yaptılar, spotlight yaptılar. Burada spotlightlar yoktu yukarıda tepelerde. Bir haftaya biter mi bitmez mi bilmiyorum arkadaşlar. Bana bir haftaya bitecek dediler ama yine uzayacak herhalde. Normalde Ağustos'un 14'ünde bitecekti. İşte bu kitchen kabinetlerinin bulunması etmesi biraz zaman aldı anlayacağınız. Dışarıyı göstereyim size. Dışarıda da bayağı bir değişiklik oldu. Şimdi evin dışarısında görmüş olduğunuz gibi tile yaptırdık arkadaşlar. Onun dışında ev komple boyandı. Burası sarıydı. Kötü bir haldeydi. Sonra havuz tarafında da burada havuzu komple boşalttık. Resurface yaptık. Şuradaki tile'ları da değiştirdik. Yani yepyeni havuz duruyor. Eskisinde böyle baktığınız zaman böyle bu kadar berrak değildi zaten.
Havuz falan çok güzel. Tabii mobilyalar falan hiçbir şey yok. Onların hepsi ev bittikten sonra çekeceğiz. Bir üst kata çıkalım, bir üst kata bakalım. Evin üst katındayız. Bu videoyu kısa tutacağım. Sonuçta ev videosu değil. Şunu değiştireceğim mesela. Şu kısımda, tam bunun adı neydi abi? Hatırlamıyorum. Termostat. Aynen. Şimdi yeni termostat aldığınız zaman elektrik faturanız düşüyormuş. Elektrik kullanımını azaltıyor herhalde. O yüzden Nest. aynen Google Nest olur. Birkaç marka var. Onlardan alacağım. Schedule yapacağım. Atıyorum ben evde yokken, ofisteyken atıyorum çok soğuk olmasına gerek yok evin. 78 gibi olur. Şimdi benim üst katta 3 tane odam var. Hızlı bir geçiş yapalım. Şu an şu 2 tane arkamızda, hatta odayı göstereyim sizlere. Şimdi odalardan bir tanesi burası arkadaşlar. Yerler halıydı. Halı olduğu için bazen kirleniyordu. Sürekli değiştirmeniz gerekiyordu. O yüzden LVP yaptık yerleri. Yani Luxury Vinyl olarak geçiyor LVP. Yan tarafa geçelim. Yan tarafta da aynı şekilde halıyı çıkarttık ve hepsini şunlardan taktık. Bunlar yeni arkadaşlar. Burada böyle bir şey yoktu. Evde hiçbir yerde ışık yoktu. Biz ışığı normalde şöyle köşeye koyuyorduk. Ama dedik böyle olsun, daha kullanışlı olsun. Buraları da benim işte Türkiye'den misafirlerim geldiği zaman ya da Amerika'dan misafirlerim geldiği zaman onlar konaklayacak burada. Biliyorsunuz son 5 senedir ben burayı kiralıyordum. Komple değiştirdik, boyadık, kapılar boyandı. Çok güzel oldu, daha da iyi olacak. Şu an bu çalışma bitmedi arkadaşlar. Şimdi burası bathroom. Burada kabinetler takılmaya başlanmış. Bu kabinetler takılacak. Onun dışında buraya bir cam koyuldu. Burada tab vardı. Tabı kaldırdılar. Komple mermer yaptık burayı. Şu an güzel gözüküyor. Yani modern gözüküyor en azından. Ben sonuçtan memnunum. Yeni tuvalet koyuldu bu arada. Her şey komple burada değişti arkadaşlar. Yeni ışık koyuldu burada. Burada daha kötü bir ışık vardı böyle. Birazcık daha modern bir şey yaptık buraya. Tabii benim oda böyle olmayacak. Çok daha farklı olacak. Yani bu şöyle oldu. Ben dedim ki abi genelde tamam misafirler kalacak edecek, yine güzel bir yer yapalım ama bütçemin çoğunu benim odam, mutfak ve benim bathroom olarak ayırdım ben. Şimdi son odamıza doğru gidelim. Şimdi bu evin ikinci master bedroom arkadaşlar. Bu odanın kendisine ait lavabosu var. Büyüklük olarak fena değil. Aynı şekilde burada da fen yoktu. Fen takıldı. Ve şu kısımda da yani lavabo kısmında da bakarsanız daha kabinetler takılıyor ve aynı işlem burada da uygulandı. Ama burada ben tabı kaldırmadım. Bu tab da Airbnb yapılırsa hani kullanışlı olabilir dediler bana. O yüzden tab olduğu şekilde duruyor. Yani gerekli olabiliyormuş. Belki ileride atıyorum Airbnb yaparım. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Çünkü bu bölgede Airbnb yapılıyor. Atıyorum evi kiralamak istediğim zaman çok satmayı düşünmüyorum nakit ihtiyacım olmazsa ama kiraladığımda Airbnb yapacağım zaman faydası olacak o tabın. Videoyu yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Sizlere yatırım planlarından bahsettim. O yatırım planlarının bir 4-5 sene öncesinde de bir ev almak vardı. Aynı bu şekilde düşünüyordum 5 sene önce. Bu evi aldım. Hani 4-5 sene insanlarla birlikte yaşadım. Biraz para save ettim. Ve şimdi işte 30 yaşına girerken de dedim güzel bir ev yapayım kendime. Yeni bir ev almaktansa bu evi yeniledim bu şekilde. Yani çalışmalar devam ediyor. Herhalde birkaç hafta içerisinde ev bitecek ve sizlere evi bitmiş şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar benim sakızların bazıları geldi. Daha Amazon'a koyduklarım var. Onlardan herhalde 2000 adet falan Amazon'a gidecek. Dedim biraz da kendime alayım. Çünkü bunların tanıtımları olacak. Ben videolarını çekeceğim, advertise'lıklarını yapacağım. Hani marketingini kendim yapacağım. Instagram hesabında, TikTok hesabında, TikTok Shop'ta vesaire. O yüzden elime bazı şeyler gerekiyordu. Bir de influencer'lara vereceğim reklamını yapmak için. Şimdi size göstereyim. Ben de ilk defa görüyorum bu arada. Şimdi biz firmayla uzun zamandır görüşüyorduk arkadaşlar. Bana sample'lar geldi, bir sürü arama vardı. Onları ben 2 ay boyunca denedim. Hangisi daha uzun süre tadı kalıyor, ediyor vesaire. Sonrasında designerlarla çalışmamız oldu. Çünkü ürün dikkat çekici olması gerekiyor, maskülen olması gerekiyor. Çünkü benim satış kitlem spor yapan, kendisine özen gösteren, kendisini daha iyi göstermek isteyen erkekler. O yüzden böyle bir tasarım seçtim. Ben de ilk defa şu an sizle beraber görüyorum arkadaşlar. Şu şekilde ürün. Jijajov. Jijajov biliyorsunuzdur. Jija Chat'i duymuşsunuzdur. Ben de onlardan esinlendim. Jija'yı oradan aldım. Bir de Jovline'ın Jov'unu koydum. Ve bu şekilde ürün şu an piyasaya çıkacağız. Bunu Turan'a vereyim abi. İlk senin olsun. Bir deneyim bakayım. Bir dene bakalım. Sonuçta herkesle objektif bir şekilde paylaşacağım artık. Turan'ın Instagram'ından paylaşır. Alta Turan etiketlerim.
Ben bunu arkadaşlar 1 ay 2 ay zaten denedim. Gerçekten sürekli çiğnediğiniz zaman buradaki kasları gerçekten geliştiriyor. Ve baktığınız zaman da sonuçta çene kası diğer kaslar gibi çalıştırırsanız güçlenen bir kas. O yüzden daha belirgin hale geliyor. Sugar free dediğim gibi Türkiye'de üreticiler varsa bana ulaşsınlar, şekersiz sakız üretebilen. Ben bu ürünü üretebilecek adam Türkiye'de bulamadım. Her neyse arkadaşlar, ambalajın tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle önünü göstereyim, şöyle arkasını göstereyim. Yeni ürünümün tasarımı hakkında sizden yorum bekliyorum. Gerçekten çok uğraştım. Neredeyse 6-7 aydır uğraşıyorum buraya gelmesiyle. Bu videoda siz de görmüş oldunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.